John Ammon Vermes. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçak girmek. Kulağa çılgınca bir fikir gibi gelebilir ama her yıl milyonlarca insan bu tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Peki Meksika sınırından kaçak olarak Amerika'ya girersen seni neler bekliyor? Öncelikle sınırı geçmek için en çok tercih edilen iki bölge var. Biri Tijuana, Kaliforniya sınırı, diğeri ise Juarez, Teksas hattı. Juarez üzerinden girenleri genellikle daha ağır, kamp şartları ve daha uzun süreli tutukluluk bekliyor. Ancak bu yolun bir avantajı da var. Kamp içinde göçmenlik mahkemeleri bulunuyor. Eğer buradaki tüm aşamaları geçebilirsen, yeşil kartını doğrudan kampta basıp eline veriyorlar. Yani Amerika'daki yeni hayatına oradan başlayabiliyorsun. Ama burada kritik bir detay var. Onay oranı yüksek. Göçmen dostu bir hakime denk gelmen şart. Çünkü aksi durumda kötü niyetli bir hakim seni anında sınır dışı da edebilir. Tabii bu olasılık daha nadir. Süreç kişiden kişiye değişiyor. Kimi gerçekten green card alarak dışarı çıkıyor, kimi 2.000 ila 20.000 dolar arasında kefalet ödeyerek serbest kalıyor ve geri kalan işlemlerini Amerika içinde sürdürüyor. Diğer güzergah olan Tijuana ise biraz farklı işliyor. Buradan girenler genellikle kampta uzun süre beklemiyor. Ortalama 2 gün içinde işlemler tamamlanıyor ve mahkeme tarihlerinin yazılı olduğu ETA adı verilen belgeler verilip ülke içine bırakılıyorlar. Kaliforniya eyaleti göçmenlere karşı daha toleranslı. Zaten günümüzde çoğu kişi artık bu güzergahı tercih ediyor. Her iki durumda da sponsor büyük önem taşıyor. Yani senin Amerika'da barınmanı, giderlerini karşılayacak biri gerekiyor. Ama sponsoru olmayanlara da bazen Amerikan hükümeti geçici sponsor oluyor ve yine ülke içine girişlerine izin veriliyor. Şunu da unutmamak gerek. Ülkeye yasa dışı giriş yaptığın için sınır polisleri seni kelepçeyle araçlara bindirip kamplara götürüyor. Bu noktada artık bir suçlu olarak işlem görüyorsun. Mahkemede neden bu yola başvurduğunu, neden iltica etmek istediğini detaylıca anlatman gerekiyor. İltica talebi için I-589 formunu doldurup göçmenlik mahkemesine göndermen şart. Ancak bunu da ülkeye giriş yaptıktan sonraki en fazla 1 yıl içinde yapman gerekiyor. Aksi halde iltica hakkını sonsuza kadar kaybediyorsun. Ve bu durumda artık belgesiz göçmen olarak yaşamak zorunda kalıyorsun. Burada önemli bir yanılgı daha var. Amerikan vatandaşıyla evlenir kurtulurum fikri. Ne yazık ki bu da o kadar kolay değil. Çünkü evlilik yoluyla Green Card alabilmen için senden I-94 formu yani yasal giriş belgesi istenecek. Ancak kaçak girenlerin bu belgesi yok. Nadir durumlarda sınırdan girişte parole belgesi verilebiliyor. Bu belge sayesinde sanki yasal giriş yapılmış gibi işlem görüyor ve evlilik üstünden Green Card başvurusu yapılabiliyor. Ama bu belge tamamen sınır polisinin inisiyatifine bağlı. Yani şans işi. Bu yüzden sınırdan girdim artık hayatım kurtuldu diye düşünmek büyük hata. Ortalama 5 yıl süren mahkeme süreci seni bekliyor. Bu süreçte eğer iltica başvurun onaylandıysa çalışma izni veriliyor ve hayat bir nebze kolaylaşıyor. Ama o 5 yıl belirsizlik içinde geçiyor ve psikolojik olarak çok yıpratıcı olabiliyor. Unutma ki yalnız değilsin. Sadece geçen yıl Amerika'ya kaçak olarak giren kişi sayısı 2 milyonun üzerindeydi. Ve bu yalnızca Homeland Security tarafından açıklanan rakam. Bir de yakalanmayanları düşün. Bu yığılma mahkemelerin iş yükünü her geçen gün arttırıyor. Öyle ki 10 yıldır mahkeme sırasını bekleyen insanlar var. Ve bu bekleyiş sırasında yapılabilecek pek bir şey yok. Hatta bazen göçmenlere sana oturum veremiyoruz ama Amerika'da kalabilirsin. Sadece yurt dışına çıkma gibi tekliflerde bulunuluyor. Ama bu teklifi kabul edip yurt dışına çıkarsan bir daha ömür boyu Amerika'ya giriş yapamıyorsun. İltica başvurularının sonucu da çoğunlukla hakimin yargı felsefesine bağlı. Bazen çok güçlü bir dosya bile kötü bir hakim tarafından reddediliyor. Öte yandan zayıf bir dosya göçmen dostu bir hakim tarafından onay alabiliyor. Bu yüzden onay oranı yüksek olan hakimler genelde demokratların yoğun olduğu eyaletlerde görev yapıyor. Bazı göçmenler ise bu uzun ve belirsiz sürece dayanamayıp Kanada'ya geçmeyi tercih ediyor. Kanada, Amerika'ya göre göçmenlere çok daha hoşgörülü davranıyor. Göçmenleri otellere yerleştiriyor, maaş bağlıyor ve süreç boyunca destek oluyor. İltica onay oranları da Amerika'dan daha yüksek. Özetle bu işte en belirleyici unsur ne yazık ki şans. Başkasının başına gelen iyi olaylar sana denk gelmeyebilir. Cehennemi yaşama ihtimalin de var. Ve eğer Amerika bu sürece dair bir önlem almazsa iş tamamen çığırından çıkacak gibi duruyor.
Mahkeme süreçleri daha da uzayacak ve oturum almak neredeyse imkansız hale gelecek. Yani sınırdan kaçak girmek öyle sanıldığı kadar kolay ya da umut dolu bir seçenek değil. Bu yol gerçekten canı burnunda olan insanların son çare olarak başvurduğu çok meşakkatli bir mücadele.